Merhaba, bugün Trakya'dayız. Trakya'dayız ama Trakya'nın neresindeyiz? Bugün Üç Kemaller şehri Tekirdağ'dayız efendim. Tekirdağ çok eski zamanlardan günümüze kadar hep gözde bir yerleşim yeri olmuş. Nereye kadar dayanıyor geçmişi? Bulgular Trak kabilelerinin burada ilk yaşadığını gösteriyor. İki tane yerleşim yeri var. Bizante ve Resisto diye. Hangisi tam Tekirdağ'ın bulunduğu yerde orası belli değil ama daha sonra ismi Rodos'ta'ya dönüyor bu şehrin. Ardından Osmanlılar'da Tekfur olarak geçiyor. Tekirdağ dönüyor zamanla bu isim ve Tekirdağ olarak kullanılmaya devam ediyor. Az önce Üç Kemaller şehri dedik. Peki bu Üç Kemaller kim? Birisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, birisi Namık Kemal, birisi de Yahya Kemal. Namık Kemal burada doğuyor. O yüzden onun şehri burası. Yahya Kemal ise Tekirdağ milletvekili olarak 2 defa meclise giriyor. Mustafa Kemal Atatürk için ise Tekirdağ apayrı bir yere sahip. Tekirdağ içinde Mustafa Kemal Atatürk apayrı bir yere sahip. Çünkü 19. fırkayı burada kuruyor Yarbay Mustafa Kemal. 1915 yılında 2 ile 25 Şubat tarihleri arasında 57, 72 ve 77. alaylar burada oluşturuluyor ve 19. fırka çatısı altında toplanıyor. Ardından da Çanakkale Savaşları'na katılıyor. Zaten 57. alayı biliyorsunuz. 3'te 2'si şehit oluyor. O yüzden burası Üç Kemaller şehri olarak biliniyor. Yahya Kemal demişken kendisi büyük şair biliyorsunuz. Onun Yol Düşüncesi isimli şiirinde Tekirdağ'da geçiyor. Nasıl geçiyor? Fetihler ufku olarak geçiyor. Diyor ki, cihan vatandan ibarettir itikadımca, budur ölümde benim çerçevem muradımca. Vatan şehirleri karşımda her saat bir, fetihler ufku, Tekirdağ ve sevdiğim İzmir. Evet, Yahya Kemal Fetihler ufku olarak bahsediyor bu şehirden. Sözü daha fazla uzatmadan gezimize başlayalım. Nereden başlayacağız peki? Çorlu'dan başlayacağız. Tekirdağ merkezden değil. Orada çok güzel bir mekana gideceğiz. Ardından Tekirdağ merkeze geleceğiz. Gezimize başlıyoruz. Çorlu Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykel Müzesi'ne geldik. Burası normalde Çorlu Belediye Binası 1900 ve 1901 yıllarında inşa ediliyor. Belediye daha sonra başka yere taşınıyor. Burası da 2015 yılında restorasyona alınıyor ve 2020 yılında da Balmumu Heykel Müzesi oluyor. Heyecanlıyım, sabırsızlanıyorum çünkü ilk kez bir Balmumu Heykel Müzesi'ne gideceğim. O zaman daha fazla beklemeyelim ve gezimize başlayalım. Müzikten de anlaşılacağı üzere Barış Manço, onun Balmumu heykelinin yanındayız. Hemen burada şöyle göstereyim. Cüneyt Arkın var. Burası sanatçılar bölgesi. Sanatçılar bölümü. Set sanatçıları, sinema sanatçıları. Şener Şen ve Tonton Avcı Hulusi Kentmen. Biraz tonton olmamış burada ama yine de benziyor. İnsan bir tuhaf oluyor gerçekten. Yani canlıymış gibi hissettim. Burası İstanbul'a çok yakın. Hemen gelebilirsiniz zaten Çorlu'da. Çorlu'nun da ilk sanat müzesi olma özelliğini taşıyor. Eserleri kim yapmış? Yılmaz Büyükerşen ve ekibi. Burada da Kemal Sunal ve Adile Naşit var. Kemal Sunal birazcık daha iyi olabilir diye düşündüm. Ama benziyor sonuçta. Girişte size Aşık Veysel karşılıyor Emin Çalışan'la birlikte. Onları görüyorsunuz. Aşağı katta gazeteciler var. Üst katta da başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, yine milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy burada. Bu isimleri gördük. Giriş ücreti 20 lira. Güzel bir ortam olmuş. Gelin görün yani. Uzak değil ama güzel. Burası da Cumhurbaşkanları bölümü. Atatürk'ün heykeli yukarıda olduğu için o yok. Onun dışındaki
tüm cumhurbaşkanlarının bal mumu heykelleri burada var. Sadece cumhurbaşkanları değil, diğer önemli siyasi isimler de burada yer alıyor. Yani onların bal mumu heykelleri de burada yer alıyor. Müze gezimizi tamamladık. Şimdi Tekirdağ merkeze gidiyoruz. Namık Kemal evine geldik. Namık Kemal buralı 3 Kemallerden birisi zaten. 1840 yılında burada doğuyor Namık Kemal ve onun hatırasına yaşatma adına doğduğu evin çevresinde yakınındaki bir ev satın alınıyor ve burası inşa ediliyor. 1994 yılında müze olarak hizmete açılıyor. Çeşitli kurumların katkılarıyla 19. yüzyıl Osmanlı mimarisine uygun olarak inşa edilmiş bir ev burası. İçerisinde neler var? Zemin katta Atatürk ve Namık Kemal'in portreleri, teşhir dolabı ve 2. French Lacoste'nin yağlı boya tablolarıyla süslenmiş. 19. fırkanın kuruluşuyla alakalı bir oda var burada. Hatıralar orada sergileniyor. 6 odası bulunan evin sofasındaki panolardan Namık Kemal'in ailesine ait fotoğraflar, belgeler, basında çıkan haberler ve eski Tekirdağ resimlerine yer veriliyor. Tekirdağ'a ait etnografik eşyalar da yine bu evde sergileniyor. Giriş ücreti 10 lira. Tekirdağ'da bulunan en tarihi mekanlardan birine geldik. Burası Rüstem Paşa Camii. Sadrazam Rüstem Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılıyor. Yani mimarı Mimar Sinan. Aslında burası bir külliye, sadece cami değil, kütüphane, medrese, hamam ve bedesten var etrafında. Ama bunlar yıkılmış. Sadece bedesten şu an sağlam durumda. Birazdan oraya da geçeceğiz ama öncesinde camiye bir girelim, içini görelim bakalım. Cami kesme küfeki taşından yapılıyor. Küfeki taşının özelliği ise çıkarıldığında yumuşak. Yani ilk çıkarıldığında yumuşak. Daha sonra havayla temas ettiğinde karbondioksit gazının etkisiyle sertleşmeye başlıyor. Zamanla daha da bu sertlik artıyor ve betondan daha sağlam bir hale geliyor. Ve bu özelliği sayesinde küfeki taşıyla yapılan yapılar kışın soğuğu geçirmiyor, yazın da sıcağı geçirmiyor. Yani yazın serin, kışın da sıcak oluyor. Bu taşla yapılmış olan yapılar camide aynı şekilde. Caminin kapısı normalde ceviz ağacı üzerinde fil dişi işlemeleri var. Yine pencerelerde ve kapı üzerinde geometrik desenler var ama tabii bunlar yenilenmiş halde. İlginç bir mimarisi var. Üst kat, yani bu tepe kısmına çıkılan bir merdiven var. Değişik geldi bana. İlk defa böyle bir yer gördüm. İlk defa bu camide gördüm bunu. Bayağı da güzel, yani hoş. Caminin içi bu şekilde. Bahçedeki yuvarlak 5 sütunlu mermer şadırvansa Padişah Abdülmecit döneminde yaptırılıyor. Bu bilgiyle vermiş olalım. Şimdi bedestene geçiyoruz.
Ve geldik Bedesten'e. Az önce camide bahsetmiştik zaten. Burası bir külliye ancak iki yapı ayakta kalmış diye. Bir tanesi camiydi, bir tanesi de Bedesten'di ve Bedesten görmüş olduğunuz yer. İçerisinde baharatçı, anahtarcı derken değişik dükkanlar yer alıyor şu anda. Arka planda görmüş olduğunuz heykel Süleyman Paşa'nın heykeli. Süleyman Paşa kimdir peki? Buraların fatihi. Yani Osmanlı'nın Avrupa'ya çıkan ilk komutanı kendisi. Orhan Gazi'nin büyük oğlu. Gelibolu'dan çıkıp bu tarafları Tekirdağ'a kadar bu bölgeyi Osmanlı topraklarına katan kişi aynı zamanda. Kendisi maalesef bir av sırasında hayatını kaybediyor ve Bolayır'a defnediliyor. Bugün Tekirdağ merkezindeki ilçenin adının Süleyman Paşa olmasının sebebi de kendisi oluyor ve onun bir heykeli de burada Hasan Ali Yücel Meydanı'nda bulunuyor. Rákóczi evine geldik. Rákóczi kimdir? İkinci Ferenc Rákóczi, Macar prensi ve Macaristan bağımsızlık mücadelesini veren kişi, Macarların kahramanı aynı zamanda. Avusturyalılara karşı Macarların bağımsızlık mücadelesini yürütüyor ama kaybediyor, yetersiz kalıyor gücü. Bu sebeple savaşı kaybediyor. Ardından bir süre Polonya'da ve Fransa'da yaşıyor. Ardından Osmanlı Devleti'nin davetini kabul ederek Tekirdağ'a yerleşiyor. Buradaki ve bunun yanındaki 24 ev satın alınıyor ve buraya bir konak inşa ediliyor. Rákóczi ve yanındakiler buraya yerleştiriliyor. 1720 ile 1735 yılları arasında bu evde yaşıyor. Yani burada yaşıyor. Şu anki ev değil tabii ki. Bu evin bulunduğu yer aslında yemekhane. O bütün konağın yemekhanesi ve ayakta kalan tek yerde burası. Vefatından uzun bir süre sonra Macaristan hükümeti onun adına bir müze kurmak istiyor ve evdeki tüm eşyaları oraya götürüyor. Ancak savaşlar sebebiyle bir türlü bu istek gerçekleşmiyor. Bu planı uygulayamıyorlar. En sonunda Macar hükümeti 1980'lerde bu evi satın alıyor ve burayı bir müzeye dönüştürüyor. Evden kalan orijinal şeyler ise su kuyusu ve alaturka tuvalet, gerisi daha sonradan yapılıyor. Burada Rákóczi'nin koltuğu var. Süslemelerini kendisi yapmış. Bir de Rákóczi'nin mektupları bulunuyor. İşte değişik eşyaları var. Bir kısmı Macaristan'dan kopyalanmış, yani aslına uygun şekilde yapılmış eşyalar bunlar. Bunları görebiliyoruz. Girişte bizi Macar renkleri karşılamıştı. Kırmızı, beyaz ve yeşil renklerle karşılanmıştık. Giriş ücreti ise 10 lira buranın. Evin önündeki sokağın adı Macar Sokağı. Altındaki cadde ise Rákóczi Caddesi. Burası da Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi. Tekirdağ bölgesinde bulunmuş olan arkeolojik eserler ve adından da anlaşılacağı üzere yörede kullanılmış olan kıyafetler ve silahlar, yani etnografik eşyalar burada sergileniyor. Küçük bir müze. Sabah 9 ile 5 arasında giriş ücretsiz.
Namık Kemal ve Yahya Kemal heykellerinin ortasında sayılırım. Evet, arka planda onlar var ve Orta Cami var bir de. Programımızın sonuna geldiğimizi söyleyeceğim. Şimdi diyeceksiniz ki Tekirdağ'da yemek yok mu? Var tabii ki. Ancak onun için ayrı bir bölüm hazırlıyoruz. Tekirdağ ve Edirne yemekleri bir arada olacak. Trakya lezzetleri bölümüyle o da yayında olacak. O zaman hepsini bolca görebilirsiniz. Biraz canınız çekebilir. Çorlu ve Tekirdağ merkez gezimizi bitirdik. Büyük çoğunluğu Tekirdağ merkezde tabii ki. Bundan sonraki durağımız Edirne olacak. Zaten ondan sonrası yok. Edirne'den sonrası yurt dışı. Ne diyelim artık? İnşallah yurt dışına açılmamızın ilk noktası olur Edirne. Türkiye'deki son nokta derken yani haritadaki son noktamız inşallah yurt dışına açılmamızda ilk noktası olur gezi programı adına. Daha önce gezmiştik biliyorsunuz. Top 10, Top 15 listelerimiz vardı. İnşallah yeni çekimlerle yurt dışından da karşınızda oluruz. Şimdi o zaman Tekirdağ'dan veda ediyor ve Edirne'de buluşmak üzere yola çıkıyoruz. Yeni bir seyahat noktası demiyorum. Edirne'de görüşmek üzere. Hoşça kalın.